tasarım derslerine hoş geldiniz. Bu bölümde adım adım dikiş tekniklerini öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk dikiş denememizi yapıyoruz. Kağıdımızı aldık. İğnemizi en başa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve sonra pedalımızı basıp dikiyoruz. Bu şekilde hepsini tamamlayabilirsiniz. Bu işlem sonucunda düz dikiş hakimiyeti kazanacaksınız. Makinemizi açtık. Kumaşımızı ayağımızın altına yerleştiriyoruz. Evet, iğnemizi bu şekilde öncelikli olarak koyalım. İpimizi atalım arkaya. Evet, biraz geldikten sonra geri gideceğiz pekiştirmeyle. Yarım santimle 1 santim arası yapabiliriz arkadaşlar. Evet, hazırda bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi sona geldim arkadaşlar. Biraz geri, tekrar geri gidiyorum. Kumaşımızın üzerinde yaptığımız bu çalışmayı hepsini uygulayabiliriz arkadaşlar. Hem de egzersizlerimizle birlikte yeteneklerimizi de geliştirmiş oluruz. Şimdiki aşamamızda arkadaşlar kumaşların yüzleri birbirine gelecek şekilde kapatıyoruz. Ve şimdi iğneliyoruz. İğneleme tekniğimiz içeriden dışarıya doğru arkadaşlar. İğneledikten sonra isteğe göre telde alabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar makineye geldim ve dikişimi yapıyorum. Öncelikli olarak iğnemi yerleştiriyorum. İpimin kaçmamasına dikkat ediyorum. Sağlamlaştırmamı yapacağım. Ben dikiş yaparken iğnelerimi çıkarmıyorum arkadaşlar ama korkanlar çıkarabilirler. Normalde dikiş yaptığımız zaman iğne zarar görmüyor ama farklı iğnelerde kumaşlarda hasarlar oluşabilir. İsterseniz çıkararak da gösterebilirim. Bir de burada çıkarmadan göstereyim. Evet, sağlamlaştırmamızı yaptık. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Evet, sona geliyorum. Evet arkadaşlar, iki kumaşımı birleştirmiş oldum. Evet, son işleme geldik arkadaşlar. Kumaşımızı ikiye açıyoruz ve ütülüyoruz. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. Yaptığımız dikişin net görünmesi için çok dikkatli ütülememiz gerekiyor ve arkasını yaptıktan sonra ön tarafını da kumaşımızın cinsine göre parlatmadan ütülüyoruz. Ütü aynı zamanda arkadaşlar dikişte yaşadığımız problemleri de kapatır. Eğer potluklar varsa onların da giderilmesinde yardımcı olur. Evet arkadaşlar, işlemimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.